Takım halinde çalışan rehberler ruh dünyasının içinde veya dışında birbirlerine müdahale etmezler. Rehberleri birlikte çalışan iki öğretmenin biri birilerini nasıl tamamladığını gösteren yakın bir arkadaşım var. Bu kişinin incelenmesini kullanmanın uygun olduğu kanaatindeyim. Çünkü arkadaşımın iki rehberinin etkileşme tarzını çeşitli hayat koşulları içerisinde gözlemledim. Arkadaşımın kıdemsiz rehberi Kuan adında nazik bir yerli Amerikalı şifacı kadın formunda ortaya çıkar. Üzerine ceylan derisinden sade bir giysi giyen ve uzun saçları arkada toplanmış Kuan'ın yumuşak yüzü görünümler sırasında canlı bir ışık seleğiyle yıkanır. Kuan, arkadaşımı sıkıntıya sokan olayları ve bu olaylarla bağlantılı bireyleri anlamasında bir sezgi vasıtası olarak iş görür. Kuan'ın arkadaşımın seçtiği oldukça zor hayatın yükünü hafifletme arzusu, Giles adında mücadeleci bir erkek figür tarafından yumuşatılır. Giles açık bir şekilde kıdemli bir rehberdir ve ruh dünyasında üstatlığa yaklaşmış olmalıdır. Giles, arkadaşımın daha yüksek bilinç durumuna girdiği zaman bunu aniden yapar. Şimdi bir kıdemli rehberin kıdemsiz statüsündeki bir rehberden ne kadar farklı işlem yaptığına bir örnek göreceksiniz. Ciddi bir problem üzerinde derin düşünceye girdiğin zaman Giles nasıl gelir? Gülerek. Kuan'la aynı şekilde değil. Burası kesin. Genellikle o önce bir parça saklanmaktan hoşlanır. Mavi sisten bir gölgenin ardına. Onu görmeden önce kendi kendine gülmesini duyarım. Yani önce mavi bir enerji formunda görünür mü demek istiyorsun? Evet, bir parça kendini sakladığını, gizlilikten hoşlanır fakat bu fazla sürmez. Niçin? Bilmiyorum. Tahminime göre onu gerçekten istediğimden emin olmak için. Peki kendisini gösterdiği zaman Giles nasıl bir biçimde gözükür? İrlanda öykülerindeki bir ayakkabıcı cini gibi. Yani o küçük bir adam mı? Yine gülerek. O bir elf. Kırışık yüzü, karmakarışık saçlarla çevrilidir. Derbeder bir görüntüsü vardır ve durmadan her yönde hareket eder. Niçin böyle yapar? Giles kaypak bir karakterdir ve de sabırsız. Ellerini arkasında kavuşturmuş olarak önümde bir ileri bir geri giderken hep kaşlarını çatar. Sen onun bu davranışına nasıl yorumlarsın? Giles bazıları rehberler gibi vakur ve ağırbaşlı değildir. Fakat çok akıllıdır, çok kurnaz. Bu tavrın seninle nasıl bir ilgisi olduğu hakkında biraz daha özele girebilir misin? Gerilerek. Giles, hayatlarıma bir satranç oyunu, yeryüzüne de satranç tahtası olarak bakmamı sağladı. Belli hamleler belli sonuçları getirir ve kolay çözümler yoktur. Plan yaparım ve sonra hayattaki oyun sırasında işler ters gider. Bazen onun satranç tahtasında üzerinde çalışmam için tuzaklar hazırladığını düşünürüm. Bu ileri düzeyli rehberlerinin teknikleri sana başarı getiriyor mu? Giles hayat oyunundaki problem çözücülüğüne katkı yapar mı? Ara. Daha sonrasında burada ruh dünyasında fakat yeryüzünde beni kahrolası bir çalışmaya sokuyor. Onu saf dışı bırakabilir ve yalnızca Kuan'la çalışabilir miydin? Pişmanlıkla gülümseyerek İşler burada böyle yürümüyor. Ayrıca o çok parlak. O halde rehberlerimizi biz seçemiyoruz. Hiç yolu yok. Onlar bizi seçiyorlar. Niçin sana yardım ederken problemlerine çok farklı yaklaşan iki rehberinin bulunduğu hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Fakat çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Kuan naziktir ve desteği aralıksızdır.
Bir zamanlar Kuzey Amerika'da yaşamış yerli Amerikalılar, onları izleyerek bu topraklarda yaşamaya gelenler için güçlü ruhsal rehberler olarak görev yapmaktadırlar. Bu tür rehberlere sahip olduklarını bildiren Amerikalıların sayıca çok olması, benim ruhların ilk bedenlenmelerinde tanıştıkları coğrafi mekanlara çekildiklerine dair inancımı desteklemektedir. Geis'in öğretme yöntemiyle ilgili en çok neyi beğeniyorsun? Düşünerek, en fazla, bak o beni çok ciddiye almaz. Oyun sırasında daha iyi olmam ve kendim için üzülmeyi kesmem için benimle dalga geçer. İşler iyice sarpı sardığında beni kışkırtır ve devam ettirir. Tüm yeteneklerimi kullanmamda ısrar ederek. Geis'in yumuşaklıkla hiçbir ilgisi yoktur. Ve yeryüzündeki bu özel yetiştirmeyi birlikte çalışmadığınız zaman da hisseder misiniz? Evet, meditasyon yaptığım ve içime döndüğüm zaman ya da rüya görürken. Ve Geis onu istediğin zaman gelir mi? Biraz tereddüt ettikten sonra. Hayır ama sanki ezelden beri onunla beraberim. Kuan daha sık gelir. Keyfi olarak hiçbir durumda Geis'e askıntı olamam. Meselenin gerçekten ciddi olması dışında. Onu kolay bulamazsın. Kuan ve Geis hakkında duygularını benim için özetler misin? Kuan'ı bir anne gibi severim. Fakat Geis'in disiplini olmasaydı bulunduğum yerde olamazdım. Her ikisi de ustalık sahibidir çünkü hatalarımdan ders almama izin verirler. Bu iki rehbere sahip kişiler için standart bir yöntem olduğu üzere işbirliği yapan bir takımdır. Bu vakada Geis karmik dersleri Sokrat metoduyla öğretmekten keyif alır. Önceden ipucu vermeyerek arkadaşım için birinci derecedeki meselelere ilişkin problem çözücülüğü asla kolaylaştırmaz. Öte yandan Kuan ise rahatlama ve nazik bir yüreklendirme sağlar. Arkadaşım bir hipnoz seansı için geldiği zaman Geis satranç masasının başında ve aktif olduğunda Kuan'ın arka planda kaldığını bilirim. Geis tüm rehberler gibi ilgili bir rehberdir. Fakat onda hoşgörüden eser yoktur. Arkadaşımın başa çıkma yeteneğini sonuna kadar inşa etmesi için zorunlu sıkıntılara izin verilir. Ta ki bir anda çözümler önünde açılmaya başlayana dek. Doğrusunu isterseniz Geis bana göre fena halde angaryacıdır. Ancak bu kompleks öğretmenin mücadeleye devam eden sunumlarına minnettar olan arkadaşım bu bakış açısına asla katılmamaktadır. Ortalama ruhsal rehberi nasıl tanımlayabiliriz? Benim deneyimlerime göre birbirinin aynısı olan iki rehber yoktur. Bu adanmış yüksek varlıkların bir seanstan diğerine ve hatta denekle seans içindeyken tavırsal bir kılıç doğrulttukları izlenimine kapılırım. Benimle işbirliği içinde veya engelleyici, toleranslı veya kaba, kaçamak veya ifşa edici ya da bir denekle yaptığım her şeyin tadını bozacak kadar ilgisiz bir tutum içinde olabilirler. Rehberlere büyük bir saygım vardır çünkü bu güçlü şahsiyetler kaderimizde önemli bir rol oynarlar. Fakat araştırmalarımda beni bunaltabildiklerini kabul etmeliyim. Onları anlaşılmaz bulurum çünkü bir kolaylaştırıcı olarak benimle ilişkilerinde önceden kesilmez bir tavır sergilerler. Yüzyılımızın başlarında hipnozdaki kişilerle çalışan medyumların odadaki herhangi bir bedensiz varlığa idareci adını vermesi olağandı. Çünkü bu varlıklar denek için iletişimin ruhsal tarafındaki yöneticisi olarak iş görüyorlardı. Ruhsal kontrolün rehber olsun veya olmasın denekle duygusal, entelektüel ve ruhsal uyum içinde olan enerji örüntülerine sahip olduğu kavranılmıştı. Operatör ile bu varlıklar arasındaki ahenkli enerji örüntüsünün önemi de biliniyordu. Eğer bir idareci benim deneyimle ilgili sondajlarımı bloke ediyorsa bunun nedenini araştırırım. Bazen bloke edici rehberle her bir bilgi kırıntısı için savaşmak zorunda kalırken bazıları da seans sırasında bana büyük bir serbestlik tanırlar.
Rehberlerin sorumlulukları altındaki varlıkların iyiliği adına benim problemlerle ilgili yaklaşımlarımı bloke etmeye her türlü haklarının bulunduğunu asla unutmam. Her şeyden önce bu kişiler yalnızca kısa bir süre için deneklerim olma durumundadır. Samimiyetle söylüyorum, bir deneyimin rehberiyle hiçbir temasımın olmamasındansa, onun bir noktada bana yardımcı olup sonra seansın geri kalan kısmında hafızanın ritmini bloke etmesi eşliğinde çalışmaya razıyımdır. Benim inancıma göre bir rehberin istihbaratı engelleme güdüsünün bir terapi seansının halihazırda aldığı psikolojik yönde direnmenin çok ötesinde nedenleri vardır. Sürekli olarak ruh dünyasıyla ilgili yeni veriler elde etmeye çalışıyorum. Deneklerimden birisinin geçmiş hayat anılarının serbestçe akışına tam destek veren bir rehber, başka gezegenlerde hayat, ruh dünyasının yapısı veya yaratılış gibi geniş kapsamlı sorularım karşısında ayak direyebilmektedir. Bu ruhsal sırları büyük bir denek enformasyon kitlesi içinden ancak parça parça çok sayıda rehberin aktarımlarını yansıtan kesitler halinde toparlayabilmemin nedeni budur. Ayrıca denekler ve onların rehberleriyle iletişimlerde kendi ruhsal rehberimden de asistanlık aldığım hissindeyim. Zaman zaman bir deneyin kendi rehberiyle ilgili doyumsuzluğunu ifade ediyor olur. Bu genellikle geçici bir şeydir. Herhangi bir zamanda kişiler rehberlerinin çok sıkı olduğuna, ilgili kapasitelerinin üst basamaklarında çalışmadıklarına ya da onlara aldırmadıklarına inanabilirler. Bir seferinde bir deneyim başka bir rehbere verilmesi için uzun süre uğraştığını söylemişti. Şöyle diyordu: "Rehberim bana zorluk çıkarıyor, kendini yeterince vermiyor." Ama rehber değişikliği ile ilgili arzusu kabul edilmemişti. Onun son 2 hayatı sonrasında zamanının epey bir kısmını yalnız geçirdiğini, pek fazla grup etkileşmesine girmediğini müşahede ettim. Çünkü meseleleriyle uğraşmayı reddediyordu. Onu kötü durumlardan kurtarmadığı için öfkesini rehberine yöneltmişti. Öğretmenlerimiz gerçekte bizden yabancılaşma noktasına gelecek kadar huzursuz olmazlar. Fakat fark ediyorum ki canı sıkkın öğrenciler gerçek problem çözücülüğe uzak durdukları zaman onlar da ortadan kaybolmanın bir yolunu bulmaktadırlar. Rehberler bizim için yalnızca en iyisini isterler ve bu bazen bizim belli hedeflere ulaşma yolunda çok acı çekmemize seyirci kalmak zorunda olmaları anlamına gelir. Bizler hayatın sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanabilmek için gerekli değişimleri yapmaya hazır olmadıkça rehberler ileriye doğru elimizden tutamazlar. Rehberimizden korkmak için nedenimiz var mıdır? 5. bölümde vaka 13'te ölümün hemen ertesindeki sorgulanma için rehberi Claudes'le karşı karşıya gelmekten duyduğu tedirginliği ifade eden oldukça genç bir ruhu gördük. Tipik bir şekilde bu kaygı uzun sürmez. Rehberlerimize niçin hedeflerin tutturulmadığını açıklamak bizi üzebilir. Fakat onlar anlarlar. Bizim geçmiş yaşamlarımızı yorumlamamızı isterler ki böylece yanlışların analizinde yardım görme avantajlarından yarar sağlayabilelim. Deneklerimin rehberleri hakkında dile getirdikleri duygular çok çeşitlidir. Ancak korku bunların arasında yer almaz. Tersine kişiler hayatlarının zor zamanlarında ruhsal danışmanları tarafından yalnız bırakılmaktan çok daha fazla endişe duyarlar. Rehberlerimizle ilişkimiz bir davalıyla davacıdan çok öğretmen ve öğrenci ilişkisidir. Bireysel rehberlerimiz ailemizin verdiği sevginin derecesi ne olursa olsun her ruhun fiziksel doğuşla devraldığı ayrı kalış ve illüzyonla başa çıkmamıza yardımcı olurlar. Rehberlerimiz bize kalabalık bir dünyada benliğimizin kalıcı olduğuna dair ümit verirler. İnsanlar her çağırdıklarında rehberleri gelir mi diye merak ederler. Rehberlerin bize yardım etmek için seçtikleri tarz sabit değildir. Çünkü ne ölçüde ihtiyaç duyduklarını dikkatle değerlendirirler. Ayrıca bir kişinin rehberiyle temasa geçmesi için en iyi yolun hipnoz mu olduğu da sorulur. Doğal olarak hipnoza eğilimliyim çünkü bu vasıtanın ruhsal istihbarat elde etme bakımından ne kadar güçlü ve etkin olduğunu biliyorum.
Bununla beraber eğitimli bir uzmanın uyguladığı hipnoz, günlük bir bazda elverişli olmadığından meditasyon, dua ve belki de başka bir kişiyle kanallaşma uygun olabilir. Derin meditasyon formundaki kendi kendine hipnoz iyi bir alternatiftir ve başkaları tarafından hipnotize edilmekten korkan veya ruhsal hayatlarına bir başka kişinin dahil olmasını istemeyen kişiler tarafından tercih edilebilir. Hangi yöntem kullanılıyor olursa olsun, hepimiz daha yüksek bilincimizden uzak menzilli düşünce dalgaları yollama kapasitesine sahibizdir. Her kişinin düşünceleri, rehberlere kim ve nerede olduğumuzu gösteren zihinsel bir parmak izi gibidir. Hayatlarımız sırasında özellikle de büyük bir baskı altında olduğumuz dönemlerde çoğu kişi onları gözeten bir şeyin varlığını hisseder. Bu gücü tanımlayamayabiliriz fakat o buna rağmen oradadır. Daha yüksek kuvvetimizi bulma merdiveninde ilk basamak ruhumuza ulaşmaktır. Bu basamakta bir tanrısallığa ulaşmak için kullandığımız tüm zihinsel iletişim hatları rehberlerimiz tarafından gözlenir. Onların da merdivenin daha üst basamaklarında bulunan rehberleri vardır. Merdivenin bütünü olanca zeki enerji kaynağına bağlı kesintisiz bir kanal görevi görür. Her basamak bütünün bir parçasıdır. Kişilerin yardım almaya yönelik dualarının kendi daha yüksek kuvvetleri tarafından yanıtlanacağına inanmaları temeldir. Rehberlerimizin ruhsal ve geçici hayatlarımızda hayati derecede önemli olmalarının nedeni budur. Eğer gevşemiş ve yoğun bir şekilde odaklanmış bir durumdaysak, içsel bir ses bizimle konuşur ve mesajı biz başlatmamış bile olsak duyduğumuz şeye güvenmemiz gerekir. Psikologlar tarafından yürütülen ulusal ölçümler her 10 kişiden birisinin sesler duyduğunu kabul ettiğini ve sıklıkla bunların pozitif ve yol gösterici tabiatta olduğunu göstermektedir. İçsel seslerin zihinsel hastalıklarla bağlantılı halüsinasyonlar olmadığını öğrenmek pek çok kişiyi rahatlatmaktadır. İçsel ses endişelenecek bir şey değil, kendi hami danışmanınızla bir telefon konuşması gibidir. Çoğu zaman onlar rehberlerinizin sesidir. Farklı ruhlara atanmış rehberler birbirleri için acil zihinsel mesajlar ileterek işbirliği yaparlar. Kritik durumlarda kendilerine yardım etmeyi başaramayan kişiler, danışmanların, dostların ve hatta yabancıların tam da en gerekli anda yardıma gelmesi olgusuyla karşılaşabilirler. Günlük hayatımız sırasında muhatabı olduğumuz içsel güç bize rehberlerimizi fiilen görmekten çok bizi yalnız olmadığımıza ikna eden duygu ve hisler eşliğinde ulaşır. Sükûnet içinde tefekkür ederek iç seslerini dinleyen ve teşvik eden kişiler kendilerinin ötesinde destek ve güvence sunan bir enerjiyle bireysel bir bağlantı kurduklarını hissettiklerini söylemektedirler. Bu içsel rehberlik sistemini ilham veya sezgi olarak adlandırmayı tercih ediyorsanız hiç sorun değildir. Çünkü bize yardım veren sistem daha yüksek kuvvetlerin olduğu kadar bizim de bir yönümüzü oluşturur. Hayatlarımızın zorlayıcı zamanlarında işleri derhal doğru gidişata sokmak için yol göstericilik talep etme eğilimindeyizdir. Trans sırasında deneklerim rehberlerinin problemleri hemen çözmeleri anlamında yardım etmediklerini, daha çok ipuçları vermek suretiyle yollarını aydınlattıklarını görürler. Hipnoz sırasında deneklerimin bloke edilmesi konusunda çok dikkatli olmamın nedenlerinden birisi budur. İçgörü her insana göre değişen, kontrollü bir hızla ortaya çıkmalıdır. Kaygıları olan bir öğretmen belli bir zaman noktasında öğrencisinin uğraştığı bir sorunun tüm yönlerinin açığa dökülüvermesini istemeyebilir. İfşaları kullanma yeteneğimiz her birimize göre değişir. Daha yüksek ruhsal kuvvetlerinizden yardım istediğiniz zaman en iyi yolun acil bir değişim talep etmemek olacağı düşüncesindeyim. Hayattaki başarımız planlamaya dayanır. Ancak belli hedeflere ulaşmak için seçilebilecek alternatif yollar vardır. Rehberlik isterken yalnızca hayatınızdaki bir sonraki adım için yardım dilemenizi öneririm. Bunu yaparken beklenilmeyen olasılıklara hazırlıklı olun. Kendinizi çözüme yönelik değişik yolları açık tutmak için yukarıya güvenin ve alçak gönüllü olun.
Ölüm sonrasında fiziksel formda bulunduğumuz sırada keder olarak tanımlanan şekliyle bir üzüntüyü deneyimlemeyiz. Ancak önce de gördüğümüz gibi ruhlar duyguları olmayan kopuk varlıklar değildir. Bize gözcülük yapan kuvvetlerin de bizlerin hayatta yanlış seçimler yaptığımızı ve acı çektiğimizi gördükleri zaman ruhsal üzüntü diyebileceğim bir sıkıntı duyduklarını öğrendim. Kuşkusuz bizim eziyet çekmemiz ruhsal ailemize ve ruh yoldaşlarımıza sıkıntı verir ama rehberlerimize de. Rehberler oryantasyon oturumlarında ve hayatlar arasındaki ruhsal grup tartışmalarında üzüntülerini göstermeyebilirler. Fakat öğretmen olarak bize karşı sorumluluklarını keskin biçimde hissederler. 11. bölümde düzey 5'teki bir rehberin perspektifine bakacağız. Deneklerim arasında bedenlenmiş bir düzey 6 temsilcisine veya üstad rehbere hiç rastlamadım. Herhangi bir zamanda yeryüzünde bu ilerlemiş kişilerden fazlaca bulunduğundan kuşkuluyum. Düzey altıdakilerin çoğu ise artık bedenlenmeyecek ölçüde ruh dünyasındaki planlamanın ve yöneticiliğin içindedir. Eldeki düzey 5'lerin bildirimlerine göre düzey 6'ların öğrenilecek yeni dersleri yok gibi görünmektedir. Fakat hala bedenlenmekte olan bir düzey 5'in üstad düzeyindeki varlıkların kapsamındaki tüm ezoterik görevleri bilemeyeceğine dair bir önsezim bulunduğunu eklemeliyim. Arada bir daha ileri bir ruhla yapılan bir seans sırasında düzey 6'dan da yukarı seviyede bir ruh düzeyine gönderme yapıldığını duydum. Üstadların dahi üzerindeki bu varlıklar enerji skalasında morun en koyu kısmında yer alırlar. Bu yüce varlıklar yaratıcıya daha yakın durumda olmalıdır. Karanlıkta kalan bu figürlere nadiren rastlandı fakat ruh dünyasında yüksek derecede saygı gören varlıklar olduğu anlatılmıştır. Ortalama bir denek ruhsal rehberleri ilahi bir kategorinin altına mı koymak gerektiğini yoksa onları daha alt tanrılar gözüyle mi görmek gerektiğini kestiremez. Rahatlık verdiği, yükselttiği ve bireye anlamlı geldiği sürece hiçbir ruhsal kavramın sakıncası yoktur. Bazı deneklerimin rehberleri tanrımsı varlıklar olarak değerlendirme eğiliminde olmalarına rağmen onlar tanrı değildir. Benim görüşüme göre rehberler bizim olduğumuzdan daha az ya da daha çok ilahi değillerdir ki kişiye özgü varlıklar olarak görülmeleri de bundan dolayıdır. Vakalarımın tümünde Tanrı asla görülmemiştir. Hipnozdaki kişiler ruh dünyasını yöneten yüce bir varlığın mevcudiyetini hissettiklerini söylerler. Fakat bir yaratıcıyı tanımlamak için Tanrı kelimesini kullanmaktan rahatsız olurlar. Belki en iyisini filozof Spinoza söylemiştir. Tanrı'dan kişilik belirten değil, nitelik belirten terimlerle söz edilebilir. Her ruhun varoluşuyla bağlantılı bulunan daha yüksek ruhsal bir kuvvet vardır. Bütün ruhlar tek bir külli ruhtan türemiş aynı ilahi özün birer parçasıdırlar. Bu zeki enerji tüm evreni kaplamıştır ve bundan dolayı da her birimizin bu ilahi statüde payı vardır. Eğer ruhumuz Tanrı dediğimiz külli ruhun küçük bir parçasını yansıtmaktaysa, rehberlerimiz bize yaratıcıyla aramızdaki bağı görebileceğimiz ayna vazifesini yerine getirirler.